Merhaba arkadaşlar. Pensi ve pensiz temel beden anlattığımda yorumlarda kol kalıbını da çok istediğiniz için kol kalıbını da anlatmaya karar verdim. Şimdi biraz kol kalıbından bahsedeyim sizlere. Kol için bizim ihtiyacımız olan ölçüler var. Şimdi kol kalıbı içinde birkaç püf nokta oluşacak ve bu püf noktalar doğrultusunda yani bu detaylara inerek kol kalıbını oluşturacağız. Ve ben bu kol kalıbında sizlere yavaş yavaş biraz bahsede ilerlemek istiyorum. Biraz bahsederken ilerlersek daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Öncelikle kol evi dediğimiz yani şu bedende şu kırmızıyla çizdiğim yer. Burası da arka kol evim. Buranın böyle çizildiğine bakmayın. Burası normalde bir bedenin arka tarafı. Orayı sildim. Şu an sadece bizim anlatırken ihtiyacımız olan kısım kol oyuntuları olacak. O yüzden de orayı sildim. Gerek duymadım. Şimdi ne yapacağım? Bu kol oyuntusuna uygun bir kol oluşturmam gerekiyor benim, değil mi? Sonuçta kol buraya dikilecek yani. Bu kol oyuntusuna göre bir pazu genişliği ve bir kabadora belirleyeceğim. Kabadora nedir? Kabadora kol altından kol tepesine olan mesafe olarak düşünebiliriz. Yani şimdi bir kol tepe yüksekliği olacak kolumda. Bu kolu da sileceğim bu arada. Bu kolu size anlatırken en başta biraz bahsetmek için çizdim kabataslak. Şimdi burada bir kol tepe yüksekliği oluşacak. Şimdi kol tepe yüksekliğinden ise kol tepesinden kol altına yani şuradaki noktalarıma gelecek kısım. Kol tepeleri de omuz tepelerine gelecek kısım. Kol tepeleri de eke yani omuz birleşim yerlerine gelecek kısım. Şuradaki omuz tepesi yani kol tepesi. Bir de pazu genişliğimiz var. Yani pazu genişliğimiz yani şuradan şuraya olan mesafe. Bildiğin klasik pazu genişliğimiz. Yani benim kolumda bir pazu genişliğim var. Bir de o pazu genişliğimden bir de kol tepe yüksekliğim var. Şu kısım var. Bir de aynı zamanda kol evinden yani kol altından omuz tepeme olan bir mesafe var. Buradaki mantığı anlarsanız kol kalıbı mantığını çok rahat çözeceksiniz. Bir de kolda ne var? Tabii ki de işte ön arka farkı, ayna farkları yapıyorsak temel bedende kol oyuntusu farkı nasıl sağlıyorsak tabii ki de burada da o kol oyuntusu farklarını kola vermemiz gerekecek. Bir de bunun dışında geriye kalan kısım ne? Tabii ki de kol ağzı. Kol boyunu belirledikten sonra gerisi ortaya çıkacak. Mikrofonu da elime aldım böyle hani mikrofonda bir şeyler anlatabilmek için. Takayım mikrofonu da en iyisi. Elim boş kalınca biraz böyle heyecanlanıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sonuçta bir kamera karşısında bir şeyler anlatıyoruz. Bunu sileceğim. Bunu. Burada geliyorum şu kol kalıbını sileyim. Biraz bahsettik. Şimdi ana konuya geçeceğiz. Herhangi bir kol olsun yaka olsun ne yaparsak bir kural vardı değil mi? Dikilecek yere tutulması gerekiyor. Tabii şuradaki oyuntu yani kırmızıyla işaretlediğim yerler kol evi oyuntusunu karşılaması gerekiyor. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu karşılaması gerektiği için de biz kabataslak bir ölçü yapacağız. Pazu ölçümüz kol evi dik ölçümüzden 2 santim küçük olacak. Fakat o kabadora ölçümüz dediğim yani kol tepesiyle kol altındaki mesafenin ölçüsü kol evi dikten büyük olacak. Bu net bir kural. Her zaman kol evi dikten kol kabadorası büyük olur arkadaşlar. Ama pazu ise kol evi dikten büyük olmaz, küçük olur. Böyle bir fark var. Şimdi ben de ortalama bir formül değil de ortalama bir net bir formül çıkardım ortaya. O formüle uyduğum zaman kol oyuntularına tam denk getirebiliyorum ölçüyü. Nasıl olacak? Örneğin ön kol oyuntumla arka kol oyuntum arasında fark olabilir. Arka daha yüksek de olabilir omuz dönüşü yani omuz dikişi öne taşınmış olabilir vesaire falan. O yüzden ön kol evi dikle arka kol evi diki toplayıp ikiye bölersek yani ikisinin ortasını bulacağız gibi. Şimdi diyelim bu kaç santim? İşte 20 santim. Bu da işte daha 20 değil işte 19,5 falan. Çok arada bir fark yok. Arada fark olsaydı mesela bu işte 19 olsaydı bu işte 21 olsaydı 20 diyecektim kol evi dikime. Şimdi burada kol evi dikim böyle hesaplıyorum. Ortalama de 20-20,5 santimlerde falan. Şimdi 20 santim ise benim kol evi dikim. Kol evi dik eksi 2 eşittir pazu ölçüm. 20 santim dersem ya da işte 20,5 vesaire dersem pazum benim 18,5 diyebilir miyim? Pazuma 18,5 diyebilirim. Yani şöyle burada işte yarım santim 18,5 18 vesaire falan kol ölçüsünü tutturmak için finalde oynamalar yapabilirsiniz yani. Küçük pazuyu aşağı düşürebiliriz. Kol tepesini yükseltebiliriz. Tabii kol boyunu da orantılayarak yapacağız bunu. Orada doğru ölçüyü bulabiliriz.
İşte bazı püf noktalar var. Bunları kaçırmadığın sürece uzun zamandır ben bu formülle yapıyorum. Neredeyse de işte uzun zamandır da çalışıyorum. Hiçbir sorun da yaşamadım. Kol evi dik. İşte +2 dediğim zaman da kol tepesiyle kol altına olan mesafeyi buluyorum. Bunun hani ismine de işte kabadora denebilir. Yani kol evi dik +2 eşittir kol tepesi ve kol altına olan işte mesafe. Hani bunlar kabataslak ölçüler. Hani işte direkt işte -2 veya +2 direkt bir formül oluşturduk diyebiliriz. Şimdi bu da kaça tekabül ediyor? Yani 20,5 diyorsam da 22,5 diyebiliyorum. Şimdi kol ağzımda 12,5 santim olsun. Kol ağzım. Standart mı hocam? Değişebilir. Yani kol ağzı ölçüsü değişebilir. Ama yani önemli olan faktörler var tabii ki de. Elin rahat girecek, yırtmaç olacak. Rahat rahat yiyip çıkarabileceğin. Yani modelden modele değişebilir. Cekette daha geniş yapabilirsin. Yırtmaç yoksa çok daha geniş yapman gerekiyor. Yırtmaç ve işte ne bileyim üstüne bindirme payı varsa daha dar yapabilirsin. Yani ve lastikli bir şeyse zaten 8 santime kadar bile düşebilirsin. Daha da düşe. Yani bir sürü etken. Bu 12,5 santim de kol ağzının yarım ölçüsü. Yani turdaki rakamı değil zaten. Burada elimde ne var? Poz ölçüsü. Bir de işte dediğim kol tepesiyle kol altındaki mesafe. Şimdi de kol tepe yüksekliği mesela ortalama ben hani işte rakam olarak 14, 15, 16 santim. Hatta bazen çok geniş kalıplarda çok daha düşüyor bu rakamlar. Yani kol tepe yüksekliği çok düşer. Pazuyu genişledikçe kol tepe yüksekliği kısalır. Kol tepe yüksekliği ne kadar kısaltırsan o kadar aslında daha oversize bir şey çalıştığında bunu yaparsın. Çünkü kol evi de büyük kalıplarda zaten düzleşir artık. Kol evi diye bir şey kalmamaya başlar geniş kalıplarda. Dar kalıplarda kol evi oyuntusu vesaire çok önemli olduğundan dolayı genelde omuz kol tepe yüksekliği yani 14'ünün altına pek düşmez yani. Hele ceketlerde falan genelde oturan ceketlerde kol tepe yüksekliği gayet 14 ve üstündedir. Şimdi ben de işte buna istinaden şöyle kol tepe yüksekliği ise kol evi dikten işte 5-6 santim veya işte 4-5 santim yani 4 santim 5 santim daha küçük olur. Yani kol evi dik 20 santim 20,5 santim düşürdüğüm zaman -4 -5 yaptığım zaman yani kol tepe yüksekliği 15'lere falan gelir. Fakat ben direkt bu şekilde bir şey yapmaktansa şöyle bir şey yapacağım. Bu bulduğum kol altı ile mesafenin kesiştiği noktada kol tepe yüksekliğimi belirleyeceğim. Mesela ortalama orada küsuratlı rakamları da düzlemiş olacağım. Şimdi geliyorum. Kol boyum ise 61 santim. Şimdi 60, 61, 62 ve 63 artık 63'ler biraz daha dökülecek falan. Kol boyu ise omuz ne kadar genişlerse o kadar da küçülecek aslında. Omuz ne kadar küçükse kol boyum o kadar uzun olması gerektiği ölçüde olması lazım. Yani kol boyu her zaman 61 değildir. Omuz genişliğine göre değişkenlik gösterir. Ya bu sadece kısa ve trovakal kolda değişkenlik göstermez. Omuz genişliğine yani kol bitimine kadar olan bütün kollarda değişkenlik gösterebilir. Bir de yani önem vermeniz gereken manşet dahil mi, değil mi? Manşet içindeki payı var mı vesaire falan. Bunların hepsinin toplamı omuzdan. Diyelim şurası benim yaka oyuntum ya. Omuz tepesinden yani yaka oyuntusuyla omuzun birleştiği yerden hesaplarsanız tam net ölçüde size daha doğru sonuç verir. Hata yapmamanıza özellikle bu işi de yapıyorsanız hata yapmamanıza olanak sağlar. Kola başlayalım. Şimdi buraya kadar anlattığım kısımlar çok önemli. Kolu yaparken diyeceksiniz ki aa evet hani buymuş diyeceksiniz. Buna eminim yani. Şimdi geliyorum. Şimdi bir dik çizeceğim ve bu dik benim kol boyum olacak. Şimdi 61 santimi buraya bir dik olarak çiziyorum. Cetvelim zaten 60 santim. Şöyle 1 santim de uzattım. 61 santim yakaladım. Şimdi bu çizgiye, şimdi bu 18,5 var ya poz ölçüm. 18,5 sağa, 18,5 da sola olacak şekilde poz ölçümü giriyorum. Ama dik bir şekilde. Önce dik bir çizgi çekeyim şuna. Şimdi dik bir çizgi çekeyim. Şuradan ise 18,5'a bir çizgi bitireyim. Şöyle işaretimi de atayım da. Arkadaşlar kimse de demiyor bu hocamız fakir bu peçeteyle tahta siliyor. Şuna bir şey alalım. Tahta silgisi alalım falan. Şimdi geliyorum. Burada paz ölçüsünü girdim ya. Buraya da gir paz ölçüsünü yani. Aynı ölçüyü buraya da gireyim. Aslında şöyle direkt kare oluşturabilirdim. Kare oluşturmak önce boyu girdim. Sonra tek aslında bir kare oluşturuyorum yani o mantık. 18,5 çarpı 2 y bir de 61 santime bir dikdörtgen
oluşturuyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Şurada da bir dik alayım şurayı. Şimdi o dikdörtgeni de ikiye bölüp ortasından çizgi çekecektim. Böyle yapacağım ama böyle yaptım. Aslında modelistik hep böyledir yani. Bir yerden bir şekilde sonuca ulaş. İstersen nasıl ulaşırsan ulaş. Ama bazı teknikler vardır. Değişmez. Sıralama ister. Bazı teknikler. Bazı teknikler ise sıralama değildir. Kulağını tersten de tutabilirsin. Düzden de tutabilirsin. Bakın. Şimdi ne yapıyorum? Buraya arka desem, arka, buraya ön desem. Şimdi ne yaptım? Buradan buraya 61 santim, 18,5, 18,5. Şimdi şurada bir pratik bir nokta var. Sıfır noktasından 1 santim buraya işaret atıyorum. 1 santim de diğer tarafa işaret atıyorum. Bak, bu omuz tepesinden 1 santim buraya, 1 santim buraya işaret atıyorum. Sonra oradan aldığım işaretle şuradaki 22,5 var ya, cetvelimi koyuyorum. 22,5'la kesiştiği yere bir işaret atıyorum. Burası da buranın aynası, yani aslında simetri değil mi? 22,5. Aynı sistemle buraya da 22,5 diye işaret atıyorum. Yani aslında burası buranın aynası. Şimdi şuradan oluşturduğum çizgiyle, bu da kaç oldu burası ölçüyü? İşte 15 santim. Yani o zaman şu noktadan şu noktayı buldum ya. Buradan cetvelimin kesiştiği nokta, yani çizgiyle 22,5'ta kesiştiği noktayı buldum ya. Şimdi burası da aynı zaten. Burada da 22,5'ta kesiştiği noktayı buldum. Şimdi buradan dik çizsem kol tepe yüksekliğini bulmuş olmuyor muyum otomatikman zaten? Yani bana vereceği kol tepe yüksekliği de buradan ölçtüğüm zaman 15 santimde kol tepe yüksekliği bulmuşum. 15 santim. Kısaca şuraya yazayım. Kol tepe yüksekliğinde bulduk. 15 santim. Yani direkt zaten kol tepe yüksekliğinde ben pazu genişliğini bulup kol tepe yüksekliğine işte 14-15 santim deseydim zaten 22,5'u da hani bulacaktım. Aslında aynı şeyler. Bu yolla buldum gibi bir şey. Yani 15 santim direkt kafamdan ben olsam direkt tamam kol tepe yüksekliğini 14-15 santim yaparım. Buranın da zaten bu ölçülere yakın bir ölçü olacağını da zaten hani bilebilirim. Ve bu yüzden de ama size anlatırken de hani en azından bu şekilde bir yöntemle anlatmak istedim. Şimdi geliyorum. Şurada bulduğum yerlere bir çizgi oluşturayım. Hop, bir çizgi oluşturdum. Buraya da bir çizgi oluşturuyorum. Şimdi kritik nokta burası. Buradan buraya zaten 22,5 buldum ya işte. 22,5'u ben, yani şu çizginin mesafesini ben 4'e böleceğim. Her iki tarafta da. Yani 4'e böleceğim. 5,6,25 yani 6,25 mikron. İşte burayı 5,6, 5,6, 5,6 bölmek istiyorum. Küçük bir küsuratı var ya. O küçük küsuratını da bilerek yukarıda bırakacağım ki kol tepesi aslında daha uzun olmasını istiyorum. Yani direkt bunu ortadan ikiye bölüp S şeklinde yaptığımı çok sağlıklı değil. Zaten onu kurtarmak için de yani kol tepe yüksekliğinin daha uzun olabilmesi için de 1 diye böldük ya. Orada aslında onu kurtarmış oluyoruz. Yani 1 santim hem uzun yapmış oluyoruz kol tepesini hem de düzlüğü sağlamış olacağız. Şimdi nasıl mı yani ne demek mi istiyorum? Şimdi buraya geldim. İşte 5,6 bir işaret. 5,5,6 bir işaret. Buraya geldim. 5,5 bir işaret. Buraya geldim 3 tane işaret atıyorum arkadaşlar. 4 parçaya bölmüş oldum. 3 işaretle. Aynısını bu tarafa da yapacağım. Buraya geliyorum. 5,6 işte 5,6 bölüyorum hepsini. 5,6 buraya da geliyorum. Şimdi ne yaptım? Buraya da böldüm. Şimdi burada bu cetveli kullanacağım. Ya bana kalsa mesela ben bunu direkt göz kararı yapabilirim aslında. Ya bu kadar uğraşmam çünkü artık gözümle alışmış yani. Ve kalıbımı alıyorum. Kol evine kol altından koyuyorum. Şöyle diker gibi bakabiliyorum. Bilgisayar üstünde veya elde. Hemen baktığım zaman kol altını karşıladığı zaman diyorum zaten tamam ölçülerde tutuyorsa biraz da kol tepesine doğru da biraz da mola payımda varsa ön ayna ve arka ayna farkında kavisini de verdiysem zaten ben bunu bu şekilde hani değil de daha pratik hızlı bir şekilde yapıyorum. Ama size anlatmak için anlayın diye bu şekilde yapacağım. Yani normal klasik anlatılan şekilde ama biraz daha üstünde durmaya çalışıyorum. Şimdi bu arka aynamla ön aynam arasındaki farkı buraya yansıtacağım. Şimdi burada oyuntum daha az. Burada oyuntum daha fazla zaten ön aynamda. Bunu zaten görüyoruz. Aynı olayı burada da yapacağım. Burada oyuntum daha fazla olacak. Arkada ise oyuntum daha az olacak. Şu kısımdan, şurada işaretlediğim kısımdan bir dik çıkacağım. O çıktığım dik ne yapıyorum? Örneğin işte 1,4, 1,3 ya da 1,5 vesaire falan. Şimdi burada tam böyle şunun zaten ucu bile zaten 2-3 milimden fazla yani. Ben burada ne işaretlersem 2-3 milim kayacak. Ama siz normal ince uçlu bir kalem kullandığınızda bu ölçüleri daha net görebilirsiniz.
Şimdi ben buraya geliyorum, işte 1.4'e bir işaret atıyorum. Yani buradan bir çizgi çekiyorum. Aynı işareti buraya da atıyorum. 1.4'ten. Yani 1.5 kadar değildi işte. 1.3-1.4 arasında bir işaret atıyorum. Şurası benim iki çizgimin orta noktası, doğru mu? Şimdi ön için orta noktadan ya da orta noktaya yakın geçiş yapmak doğru. Yani daha mantıklı, çünkü ön oyuntuyu fazla yapacağım ya. Buraya bir ölçü girmiyorum. Şuradaki, yani ikinci noktama bir ölçü girmiyorum önde. Arkada ama orada da bir ölçü gireceğim. Ne yapıyorum? Arkada oraya da bir 0.5 olarak bir ölçü giriyorum. Şimdi buraya bir ölçü girmedik. Buraya 0.5 girdik. Şimdi geldim. Buralar benim alt kısımlarım, yani kol altını çizeceğim kısım. Buralara doğru dışarıya çıkarken burada ise geriye işaret atacağız. Buraya geliyorum. Burası benim ön kol evim ya. Şimdi arkadaşlar 1.5 santim buradan da geriye geldik, doğru mu? Bakın buraya geldim. Ön için 1.5 santim geriye işaret attım. Arkada ise bak, arka kol evim o kadar kavisli olmadığı için 0.6 0.5 kadar sadece içeriye girmem yeterli olacaktır. Şimdi bu işaretleri gördünüz mü? Şimdi bu işaretleri dolduracağım. İster kavis yardımıyla, işte cetvel yardımıyla, istersem kendim göz kararı doldurabilirim. Şimdi geliyorum. Siyah kalemle de bunları doldurayım. Şurada zaten bir kısmını düz geçmemiz gerekiyor, doğru mu? Geçeceğim çizgiler şurada oluşturduğum noktalardan geçecek. Buradan geliyorum. Önümü oluşturuyorum. İlk noktamda. Sonra buradan geliyorum. Burada ne dedim? Bir çıkıntım yok. Tam orası kesişme noktası. Şuradaki oluşturduğum 1 santim sayesinde üst tarafı daha fazla yapmış oldum. Orada eğer burada 1 santim boşluk bırakmasaydım, direkt çizgimi tam omuz tepesinden oluştursaydım, bu sefer ikiye böldüğümde orada istediğimiz, yani kol tepenin daha fazla olmasını istiyoruz ya, onu sağlayamayacak. Ama böyle onu sağlayabiliyoruz. Orada bir avantaj sağlıyor. 2 tane avantaj sağlıyor bize. Bir, 4'e böldüğümüz zaman burada en azından 1 santimlik fazlalığı yapabiliyoruz. Aynı zamanda da düz bir çizgi çıkabiliyor. Demek istediğim şu, burada S olarak, yani tamamen ortadan eşit miktarda bölmek doğru bir işlem olmadığı için buradaki 1 santim onu kurtarıyor. Zaten arkada hiç ortadan hani bölmememiz gerekir. Şimdi geliyorum. İkinci çizgimin de içinden geçiriyorum. Sonra geliyorum, kalan kol altı ölçümü tamamlıyorum. Şimdi ne yaptım? Ben ön kol evi, İşte oyuntu ölçümü hallettim. Hiç bilmeyen arkadaşlar için bunu söyleyeceğim, bu yorumu yapacağım. Yani hiç bilmiyorum, ben kol ilk defa dinliyorum diyen arkadaşlar için de şunu söylemek istiyorum. Hani hocam bu kol neden böyle yüz yuvarlak değil? Neden burada içeri giriyoruz? Neden burada dışarı çıkıyoruz? Bakın şu kol altına dikilecek bölge ya, şu kısım. Burada ise bir ters orantı var böyle kolda dikildiği zaman. Dikildiği zaman aslında bu burada bir pens etkisi, yani şurada bir pens, burada da bir uç yapacak ya, o aslında bizim kolumuzu rahatlıkla kaldırıp indirebilmemizi sağlayacak bolluğu vermiş oluyoruz burada o ters orantıyla. Yani burada sen düz yaparsan, direkt kol böyle bir yuvarlak olursa ve o zaman zaten kolun mantığı yok. Kol yapmasan da direkt bunu yani dümdüz çıksan da olabilir. Aslında kolun mantığı, yani takma kolun mantığı dar kıyafetlerde burada ters orantı bir bolluk etkisiyle rahat hareket edebilmemizi sağlıyor. O yüzden de bunu bu taktikle içeriye doğru girerek sağlıyoruz bunu. Bu da hani hiç bilmeyen kol mantığını, hiç bilmeyen arkadaşlar için de bir soru işaretini cevaplamış olayım. Hatta bunu daha net anlamak için bir tişörtü koyun, düz bir tişörtü koyun masanın üstüne, dümdüz yerleştirin. Oradaki kol altındaki ucu göreceksiniz. Yani oradaki kol altındaki yukarı kalkmayı göreceksiniz. O istenilen bir şey zaten. Hani kolun hareketini, kol altının hareketini rahatlıkla sağlayan bir şey olduğunu göreceksiniz bu dediğimi anlamak için. Şimdi geleyim arka kol çizgimi oluşturmaya arkadaşlar. Şimdi geldim, arka kol çizgimi koydum. Şimdi bakın, burada tam ikiye bölmüyorum o çizgiyi. Arkada benim bu kısımdan daha dolu olacak. Arka daha rahat hareket etmemiz için arka aynayı bak dolu yaptık ya. Şimdi bunu oyarsak ne anlamı var buraya dolu yapmanın? Hem kolda dolu yapacağız, hem aynada dolu yapacağız ki arka rahat öne doğru hareket edebilsin. Yani eklemlerimiz bizim zaten öne doğru hareket edebilmeye müsait. Arkaya doğru zaten bir hareket söz konusu değil. Yani şuradan bir çekiştirme seni o kadar rahatsız etmeyecek ama arkadan bir çekme geriye doğru kolda, yani o seni rahatsız ediyor. O yüzden dolu olan şey, yani kalıpta dolu olan şey
sana orada bolluk ve rahatlık verecek. Şimdi geliyorum buradan. Şuradaki çizgimi bakın rahatlıkla doldurmuş oluyorum. Bu çizgimden de oluşturuyorum. Sonra geliyorum. Burada da şu alt çizgimi ters bir şekilde. Şimdi ne yaptım? Burada da alt çizgiden geçtim ve oluşturdum. Şu an ne yapmış oldum? Özellikle kolun ana hattını oluşturmuş oldum. Sonra gelin bu kolu arkadaşlar şöyle alın. Şurası bir çıt olacak. Bu çıtın. Aynı zamanda tekstilde şöyle bir herkesin bildiği, yani bütün model makinecilerinde bildiği bir kural vardır. Kalıpta öne belli etmek için, yani sağ sol farkı. Şimdi bunda sağ sol farkı oluştu değil mi? Mantıken. Şimdi sağ sol farkını oluşturmak için kalıpta öne çıt atarsın. Yani kalıpta gelirsin. Bunu herkes bilir. Ön kalıbı belli etmek için göz kararı bir yere çıt atarsın ve bu artık bunun ön taraf olduğunu belli eder. İşte hangi sağ kol mu sol kol mu olduğunu da belli eder. Ona göre alır, ona göre kolu ona takar. Sol tarafta örneğinde takla atılmış hali bu tarafta kalır. Sağ sol kolda karıştırmamış olur. Tek bir çıtla bunu sağlamış olur. Bunu da bütün makineciler zaten bilir. Geliyorum buradan en son sağlamasını yapacağım. Matematikte bir işlemde sağlama diye bir muhabbet vardı. Hatırlarsanız değil mi? Yani işlem doğru mu diye sağlamasını yapardım. Burada da aynı şekilde işlem doğru mu diye gelirsin. Buradan böyle kıvıra kıvıra ölçüyü ölçersin. Hop dersin işte bak önüm 25 santim. Buradan böyle kıvıra kıvıra ölçerim. İşte arkam 24,5 santim. Ondan sonra buradan kıvıra kıvıra ölçerim. Hop arkam 24 santim. Bunu da ölçüyorum. Önüm işte 25 santim vesaire. Buradan bakıyorum, ölçülerim tutuyor. Hani ölçülerim tutuyor, yani kol evi ölçülerim tutuyor. Kolum biraz büyük, zaten bu da olmasını istediğimiz bir şey yani. Kol işte yarım santim, 1 santim büyük olabilir. Bazı modellere göre daha da fazla da olabilir. Yani kolun tutuyor mu diye de eğimli bir şekilde kol çapını ölçeriz. Şimdi mesela burada da kol çevre ölçüsü, çap ölçüsü ayrı bir dava. Dik ölçü ayrı bir dava. Şimdi dik ölçü şuradaki kırmızı çizgim. Ama benim kol çapımın ölçüsü siyah çizgim. Bu siyah çizgimle de şuradaki yani kırmızı ile işaretlediğim yerlerin ölçüsünü tutması lazım. Sonuçta bununla bunu birbirine montajlayacak. Değil mi? Şimdi geldim. Burada ne kaldı geriye? Bir kol ağzı. 12,5 dedim. 12,5 benim turdaki rakamım değil, yarıdaki rakamım değil mi? Bu kol kapandığı zaman turda 25 olacak değil mi? Buradan geliyorum. 12,5'a bir işaret atıyorum. Buradan da geliyorum 12,5'a bir işaret atıyorum. Kol altına doğru işaretlediğim yer var ya şurası. Kol altına doğru. Hop. Buradan geliyorum. Kol altına doğru işaretlediğim yeri birleştiriyorum. Aslında bazı şeyler o kadar basit ki bir şeyi böyle işaretini atıyorsun. İşaretini attığın yerden de birleştirmeni sağlıyorsun. Bu kadar basit aslında. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Kol altını ben birleştirerek de kol ağzında oluşturmuş oldum ve artık benim kol kalıbım kopyasını aldığınız zaman kol kalıbım bitecek. Kol ağzını kıvırma mı yapacaksın, manşet mi takacaksın? Orası da artık size kalmış. Öyle detaylara da zamanla model uygulamalı modellerde gireriz. Kol ağzını oluşturuyor. Şimdi kolumuz bitti. Şimdi kolumuz bittiğine göre ne yapacağız? Bu kolun şu siyah yerlerin kopyasını alıp aynalı bir şekilde 2 tane çıkıyoruz. Bir sağ bir sol olarak katlı bir şekilde ya da bunu gelip kumaş katından da kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Umarım size aktarabilmişimdir anlatmak istediklerimi. Kol kalıbı bu kadar. Tabi bunda işte ceket kolu olduğu zaman vesaire kolun şekli, şemali değişiyor. İşte manşet eklediğin zaman işte manşet payı vesaire falan model uygulamalı videolarda da bunları daha detaylı anlatırım. Instagram'dan bazen DM üzerinden ulaşıyorsunuz. Mesajları okuyabildiğim kadar, müsait olduğum kadar okumaya çalışıyorum. Özellikle yorumlarınızı da, bazı yorumlar gözümden kaçsa da müsait olduğum zaman inceliyorum, okuyorum. Yanıt vermeye de çalışıyorum arkadaşlar. Instagram'da Koeslor Atölye diye bir kanal açtım. Kanala da kayıt olabilirsiniz. O kanalda mesela daha çok arkadaşlarla iletişime geçebiliyorum. Daha çok oradan sizlere ulaşabiliyorum, sizleri görebiliyorum. Bazen işte yanıtlar açıyorum, oradan o yanıtlara cevap verebiliyorsunuz. Bu şekilde de hani kanala katılırsanız yani bir şekilde bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim almak isterseniz ve işbirliği içinde Gmail adresimi de bırakıyor olacağım. Ulaşamadığınız zaman oradan da muhakkak bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olup
yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki abone olduğunuz zaman veya yorum attığınız zaman videolarımız daha fazla kişiye de ulaşıyor arkadaşlar. Hem yorumlarda sorularınızı belirtebilirsiniz. Aynı zamanda da yorumlarda desteklerinizi, motive edici cümlelerinizi de görmek beni mutlu ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.